Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nursema'ya bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Yeni bölüm giderek yaklaşırken gelen tanıtımların heyecan dozunu iyice arttırdığını söylemek lazım. Özellikle de fragmanda gördüğümüz yangın sahneleri hepimizi fazlasıyla tedirgin etti. İlk olarak Nursema'ya bir şey olup olmayacağı konusuyla videomuza başlayalım. Çünkü yeni bölümün en kritik başlıklarından birisinin bu olacağı çok açık. Evde çıkan yangın sonrası İlhami, Nursema ve Ulvi'nin alevlerin arasında kalması zaten başlı başına büyük bir kırılma yaratacak gibi duruyor. Fragmandaki görüntülerden de anladığımız kadarıyla İlhami canavli ile kendisini dışarı atmayı başaracak. Ama Nursema ile Ulvi aynı ölçüde şanslı olamayacak ve alevlerin ortasında kalacaklar. Ben burada senaristlerin Nursema'yı ağır bir şekilde harcamayacağını düşünüyorum. Tam tersine bu yangın sahnesinin Nursema'nın hayatında yeni bir dönemin kapısını aralamak için yazıldığını düşünüyorum. Tam da bu noktada Asil devreye girecek gibi duruyor. Çünkü orada olan Asil'in hiç düşünmeden yangının içine dalacağını ve ne yapıp edip Nursema'yı oradan çıkaracağını düşünüyorum. Hatta bu sahnenin Asil karakteri açısından çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar daha çok tavrıyla dikkat çeken Asil bu kez aksiyonun tam ortasında olacak. Nursema'yı kurtarmasıyla birlikte de onun gözündeki yeri tamamen değişecek. Bence bu kurtarılma anı Nursema'nın duygularında da ciddi bir kırılma yaratacak. Daha önce Asil'e söylediği sert sözleri ve ona karşı kurduğu mesafeyi yeniden düşünmeye başlayacak. Çünkü insan bazen birini en çok zor anında tanır. Nursema için de böyle bir süreç başlayabilir. Asil'in canını içe sayarak onu kurtarması, Nursema'nın kalbinde çok farklı bir kapıyı aralayacaktır diye düşünüyorum. Senaristler de bence bu sahne ile Asil ve Nursema arasında ileride izleyeceğimiz yakınlaşmanın temelini daha net bir şekilde atıyorlar. Ben bundan dolayı İlhami ve Nursema evliliğinin çok uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorum. Zaten bu evlilik başından beri tam anlamıyla oturmamıştı. Nursema'nın içi hiçbir zaman tam olarak rahat etmedi. İlhami cephesinde de kıskançlık ve baskı duygusu hep kendisini hissettirdi. Şimdi bir de böyle büyük bir olayın yaşanması üstüne Nursema'nın Asil'e bakışının değişmesi bu evliliği iyice sarsacaktır. O yüzden Nursema'nın çok geçmeden İlhami'den boşanacağını düşünüyorum. Belki hemen bir anda olmaz ama artık dönüşü olmayan yola girdiklerini düşünüyorum. Öte yandan yaşanan bu yangın nedeniyle evleri küle dönen Nursema ile İlhami'nin bir süreliğine Ünal ailesinin evine yerleşeceğini düşünüyorum. Ve asıl büyük gelişmelerden biri de burada başlayacak. Çünkü aynı çatı altında yaşamak demek zaten kırılgan olan ilişkilerin daha da gerilmesi demek. Nursema bu süreçte hem yaşadığı travmayı atlatmaya çalışacak hem de ev içindeki baskıyla uğraşacak. İlhami ise kendi öfkesini daha görünür hale getirecek. Hele ki Salkım'ın o iğneleyici sözlerini düşününce İlhami'nin bu evde çok uzun süre rahat edemeyeceğini düşünüyorum. Salkım öyle bir karakter ki bir lafıyla insanı yerin dibine sokabiliyor. İlhami'nin de bu sözlerden nasibini alacağını ve bu durumun Nursema ile olan evliliğini daha da yıpratacağını düşünüyorum. Kısacası yangın sadece bir evi yakmayacak, birçok ilişkinin üstündeki örtüyü de kaldıracak gibi duruyor. Şimdi gelelim Salkım ve Abdullah'a. Abdullah son bölümde evi terk etmişti ve bu sahne zaten birikmiş öfkenin dışa vurumuydu. Yeni bölümle beraber eve geri dönecek olsa da bence hiçbir şey kaldığı yerden devam etmeyecek. Evet, fiziksel olarak aynı eve dönebilir ama duygusal olarak Salkım'la arasındaki mesafe çoktan açıldı. Özellikle Salkım'ın Abdullah'ı evlatlarından uzaklaştıran tavrı Abdullah'ın ciddi şekilde tepkisini çekmişti. Bu kolay kolay unutulacak bir şey değil. Yeni bölümde Salkım'ın toparlayıcı ve biraz da şirin görünmeye çalışan bir tarafını izlesek bile onun karakterini biliyoruz. Bir süre ortamı yumuşatır gibi yapacak ama çok geçmeden yine kendi doğasına dönecek ve yeni sorunların fitilini ateşleyecek. Abdullah'ın ise artık Salkım'a eski gözle bakmadığı çok net. Eskiden görmezden geldiği şeyler şimdi gözüne daha fazla batıyor. Salkım'ın tavırları, insanlara karşı küçümseyici yaklaşımı ve her şeye müdahale etme isteği artık Abdullah'ı daha fazla rahatsız edecektir. Bu yüzden bu ikilinin giderek birbirlerinden uzaklaşacağını düşünüyorum. Hatta sezon finaline doğru da bu uzaklığın geri dönülemez bir noktaya taşınacağını düşünüyorum.
Ben uzun zamandır sezon finalinde Salkım'ın vedasını göreceğimizi hissediyorum. Bir de işin başka bir boyutu var. Senaryo bir süredir bizleri Abdullah ve Asude aşkına hazırlıyor gibi duruyor. Asude Hanım'ın dizide çok baskın bir ağırlığı yokmuş gibi görünse de hikayede duruşunun korunması boşuna değil bence. Çünkü senaristler bazen karakterleri ilk etapta sakin tutup sonra daha büyük bir denklemin içine yerleştirebiliyorlar. Asude karakteri de bana biraz böyle geliyor. Dizimizin sonraki sezonunun olacağı neredeyse kesinleşmiş gibi dururken yeni sezonda Abdullah ve Asude üzerinden yepyeni bir hikaye kurulabilir. Öte yandan Salkım'ın yeni bölümdeki bir diğer derdi de kızı Elif olacak. Elif'in estetik operasyonlarına devam etmesi zaten başlı başına yeni bir tartışma konusu yaratacak gibi duruyor. Salkım'ın bunu hiç hoş karşılamayacağı açık. Sadece Salkım'da değil, evdekilerin de bu durumdan rahatsız olacağını düşünüyorum. Elif zaten şu an ev içinde çok da istenen bir isim değil. Attığı adımlar ve tavırları nedeniyle insanlar ona mesafeli. Salkım ne kadar evladını korumaya çalışsa da burada çok başarılı olamayacaktır. Çünkü kendi kurduğu düzen şimdi kendi kapısını çalmaya başladı. Herkesi eleştiren ve iğneleyici sözleriyle herkesi köşeye sıkıştırmaya çalışan Salkım'ın bu kez kendi evladı üzerinden sınanacağını düşünüyorum. Ve bence Elif Salkım'ın başını daha çok öne eğdirecek. Son olarak Kıvılcım ve Ömer'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Yağız'ın Ömer'e saldırması ve onunla hesabının bitmediğini söylemesi ister istemez herkesi tedirgin etti. Ancak yeni bölüm tanıtımına baktığımızda Ömer'e ciddi bir şey olmadığını görüyoruz. Burada iki ihtimal var gibi duruyor. Ya bu sahnelerin etkisi sonradan azaltıldı ve olay çok büyümeden kapatıldı ya da Ömer Yağız'ın elinden beklediğimizden daha kolay bir şekilde kurtulacak. Ben ikinci ihtimalin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık Yağız meselesinin uzamaması ve Ömer'in burada daha net bir tavır koyması gerekiyor. Kıvılcım ve Ömer aşkında ise artık gerçekten görmeyi beklediğimiz gelişmeleri izlemek istiyorum. Uzun zamandır bu ikiliyi ya sorunların ortasında ya da duygularını geri planda bırakmak zorunda kaldıkları bir yerde izliyoruz. Oysa bu ikilinin birlikte sahne aldığı zaman dizinin duygusal gücü bambaşka bir noktaya taşınıyor. Bence artık uzun zamandır beklediğimiz yakınlaşma sahneleri gelecek. Kıvılcım ve Ömer birlikte çok zor günler atlattılar. Aralarındaki ilişki zaman zaman kırıldı, zaman zaman toparlandı. Ama her defasında yine birbirlerinin yanına dönmeyi başardılar. Ben Kıvılcım'la Ömer arasında yeniden daha sıcak, daha samimi ve daha romantik sahneler izleyeceğimizi düşünüyorum. Açıkçası bu ikiliyi sürekli sınayıp durmaları bir noktadan sonra izleyiciyi yoruyor. O yüzden senaristlerin burada artık biraz izleyicinin yüzünü güldürmesi gerekiyor. Kıvılcım ile Ömer'in tekrar yakınlaşması, birbirlerine daha net sarılması ve o eski duygusal bağlarını yeniden görünür hale getirmeleri çok iyi olacaktır. Ardından da ikili bilmiyorum artık saymayı gerçekten kaçırdım. Milyonuncu kez tekrar evlenecekler gibi duruyor. Ne diyelim, umarız artık bu kez gerçekten huzuru bulurlar ve bir daha boşanmazlar. Yoksa bu gidişle hakimler bile yetti artı diyecekler.